Merhaba, ben Öykü, ben Övgü. Karıştırmışız. Ben Öykü, ben Övgü. Bugünkü videomuzun konusu çok güzel. Çok uzun süredir konuştuğumuz ve yapmak için de heyecanlandığımız bir bölüm. 9. bölümümüze geldik Madalya'nın 200'ü programımızda. Bunun için hem sizleri hem de kendimizi alkışlıyorum. Bu bölümümüzün konusu binge watching. Yani ardı ardına izleme. Sürekli birbiri ardına durmadan saatlerce, gece yarılarına kadar, hatta belki sabahlara kadar izlemek. Evet. Aslında binge kelimesi, buraya yazarız. Binge diye yazılan kelime. Binge watching ile ortaya çıkmamış. Yani aslında hemen Madalya'nın 200'ünün nasıl bir program olduğunu kısaca bir özet geçelim yeni gelenler için. Bu arada yeni gelenlere de teşekkürler, selamlar, hoş geldiniz. Madalya'nın 200'ü programı dizi ve filmlere hem akademik açıdan bakan hem de izleyici gözüyle inceleyen bir videocast, podcast serisi. İki farklı bakış açısıyla inceleyerek dizileri, filmleri konuşuyoruz. Farklı bir açıdan bakmanızı sağlıyoruz. Hem de biz nasıl düşünüyoruz onu paylaşıyoruz. Beraber de yorumlarda çok güzel sohbetler oluyor. O yüzden yorumlara sizi bekliyoruz. Bizi yorumlarınız çok mutlu ediyor. Ve orada da fikirlerinizi paylaşmak, bizim de fikirlerimizi paylaşmamız çok güzel bir sinerji yaratıyor. Hem de hemen başlamadan önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmek isterseniz hemen buraya bırakıyoruz. Instagram, TikTok ve siz de bilirsiniz. Spotify ve Apple Podcast'ten de paylaşıyoruz artık. Bölümlerimizi oradan da bizi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet, artık başlayalım bölümümüze. Ben önce klasik bir başlangıç yapmak istiyorum ve sen bunu bilmiyorsun. Bence siz de eminim ki bilmiyorsunuzdur. Çok İlginç olacak. Binge watching, TDK yani Türk Dil Kurumu binge watch'ı nasıl tanımlamış dersin? TDK'da var mı? Varmış, evet. Özel bir çalıştay yapılmış. Herhalde son zamanlarda dilimize pelesenk olmuş. Sosyal medyadan veya işte internetten değişik izleme alışkanlıklarından ortaya çıkan kelimeleri tanımlamaya başlamışlar. Binge Watch da bunlardan bir tanesi. Aslında bir araştırırken bir kaynak şey demişti. Bir şeyi ardışık izleme bir şeyi. Diziyi ardışık izleme alışkanlığı aslında güzel bir tanım. Güzel de toparladın. Ama TDK Binge Watch'a dizi bitiren demiş. İlginç bir tanım bence. Çünkü aslında her binge watch diziyi bitirir mi? Bitirmez. Ama diziyi bitirmek üzere yapılmış bir ardı ardına gelen bir izleme alışkanlığı olduğu için olabilirmiş gibi geliyor. Bu özellikle bence dijital diziler için geçerli. Şimdi Evet. birazdan konuşacağız. Dijital diziler ve TV dizileri arasındaki farkı. O zaman hemen kısaca bir planımızı da söyleyelim. Binge watch hakkında konuşacağız. Tanımını söyleyeceğiz. Akademik olarak nerede duruyor bu ardı ardına izleme alışkanlığı? Ondan konuştuktan sonra hem sizden böyle bir soru cevap yapmayacağız. Size sorularımız olacak. Hem de biz izleme alışkanlıklarımızdan bahsedeceğiz ve hangi dizileri binge watch ettik. Siz hangi dizileri binge watch ettiniz? Onları sorup konuştuktan sonra tabii farklı şeylerden de konuşacağız. Neyse. Evet. Sonra Şimdi da bağlayacağız. Öncelikle açılışı şöyle yapmak istiyorum. Açtık gerçi de ilk sorumu sormak istiyorum. Sizin hiç böyle durmadan sabaha kadar izlediğiniz, böyle bir bölüm bitiyor öbürünü açıyorsunuz, bir bölüm bitiyor öbürünü açıyorsunuz, öyle binge watch yaptığınız bir diziniz var mı? Aslında şimdi bu terimi kullanıyoruz ama ben her zaman Türkçe terimler kullanmaktan yanayım. Evet. Ama diğer bir taraftan da bu da özellikle televizyon, işte seyir kültürünün önemli bir terimi uluslararası olarak baktığınız Ve zaman. bence akademik olarak da hani baktığınız zaman. henüz Türkçesi tam olarak yerleşmemiş ve bulunmamış. O yüzden Belki de hiç bulunmayacak ama bence biz burada işte Ardışık sürekli izleme. devamlı sürekli ardışık izleme gibi bir kullanarak evet, biz buradan Türkçe'ye yapmaya çalışacağız. Ama tabii neden bahsettiğimizi anlamak üzere de hem başlıkta hem de videonun içeriğinde, alt yazılarda da kullanacağız yani binge watch'ı. Şimdi binge watching aslında bence oldukça psikolojik bir durum. Biraz araştırdım, literatüre baktım. Son zamanlarda da keyifle incelenen bir alan olmuş. Evet. Çünkü bence özellikle son zamanlarda o video on demand dediğimiz Netflix gibi, Amazon Prime gibi yani bildiğiniz internet üzerinden izleyebildiğimiz dijital platformlar bence bu binge watching kültürünü doğuran yer. Televizyonda binge watching yok. Evet, normal. yapamayız. Klasik televizyon işlerine baktığımız zaman eski televizyon durumlarında YouTube'u falan saymayın. Normal televizyon. Randevulu izleme sistemi var orada. Yani bak cuma günü saat 8'de bizim dizimiz var, bizim programımız var. Gelin bize, bu kanala gelin gibi önce bir duyurma, davet etme ve sizi oraya almak, tutmak. Evet. Bizim televizyonlarımızda yok ama Amerika'daki televizyonlarda bazı hafta sonları mesela Harry Potter maratonu oluyor. Filmleri peş peşe veriyorlar. Ya da mesela çok Friends bilmiyorum, maratonu aynen, oluyor. dizinin bölümlerini mesela hafta sonu boyunca hep aynı kanalda peş peşe görebiliyorsunuz. Evet.
Orada burada aslında yok. var yani Amerika'nın normal televizyonunda bile binge var aslında. Binge watching var. Evet ama o da bitmiş diziler üzerinden. Ve- bitmiş ve Evet. tamamlanmış işler üzerinden. Evet ve sadece belirli kısıtlı bir süre içinde ve onların kontrolü altında. Evet. Senin kontrolün değil. Öyle de bir fark var. O yüzden ben buna tam binge watching diyemem. Bence binge watching'de yani bu devamlı ardışık izleme alışkanlığında güç diyeceğim ama aslında bu bir güç kaybı mı, bunu konuşacağız. Kontrol, yine kontrol diyorum çünkü bir kontrol kaybı mı aslında izleyicide oluyor. İzleyici istediği zaman onu devam ettiriyor, istediği zaman duruyor. Öyle bir şekilde tasarlanıyor ki o platformlar, Netflix olsun ve diğer bütün platformlar sizi binge watching'e itiyor. Ben hemen buradan daha fazla ilerlemeden çok Tamam. affedersin. O çatıyı belirliyorum. Hı. Çatımızda bu ardışık izleme, ardı ardına izleme ya da bir dizi bitiren olma izleme kültüründe Türkçeleştirmek çok zor oldu. 3 tane alt başlık oluşturuyorum. Biri anlatı, biri izleyici, diğeri de platform. Güzel. O yüzden bence hemen anlatıdan başlayalım derim. Ama Tamam. sen ne dersin? Süper, harika. Tamam. Güzel bir hazırlık yapmışsın Öykü. Tebrik Evet, ederim. hazırlandım. Anlatıda, yani bunu direkt diziler olarak anlatacağım. Zaten bu filmlerde binge watching olabilir mi bilmiyorum. Ancak seri filmlerinde Harry Potter gibi, Yüzüklerin Efendisi gibi seri filmlerde olabilir ama o da Evet. bir dizininki kadar uzun sürmez. Dizilerin sonunda bildiğiniz gibi final sahnesinde çok heyecanlı ve böyle tam bir şey öğrenecekken ya da öğrendiğimiz anda kesilen sahnelerle biter bölümler. Yani dizi aslında bölüm tam olarak kapanmaz. Hani mutlu mesut yaşadılar tarzında ya da işte bu bölümde böyle çok güzeldi gibi bir şekilde bitmez. Hep böyle bir merak duygusu ve bir heyecan. Biz acaba sonraki bölümde ne olacak heyecanı olur. Bu terimin adı, bunu söyleyecek miydin? Evet, cliffhanger. Aslında tam Türkçe'ye çevirirsek İngilizcesinden cliff hani uçurum, hanger asılı kalmak. Hani Aynen. uçurumda asılı kalan hikaye gibi bir durum oluyor. Yani çok heyecanla acaba sonraki bölümde ne olacak merakı içerisine giriyorsunuz ve bir sonraki bölümü çok izlemek istiyorsunuz. Hemen elinizin altındaysa da durmadan izliyorsunuz. Normalde basıyorsunuz. televizyonda bir hafta bekliyorum nasıl oluyor diyorsun ama Gerçekten de anlatı aslında sürekli tüketmek üzere ve o sonraki bölümü merak etmek üzere oluşturulmuş bir anlatı. Tür fark etmeksizin. Gerçi sitcomlarda tam olarak cliffhanger olmaz değil mi? Düşünüyorum da Yani bazı olmuyor. bölümlerde oluyor. Mesela en son neyse spoiler verecektim ama ya mesela diyelim ki bir sitcomda bir karaktere diyelim ki evlenme teklif etmeye gidiyor ama hiç kimse bilmiyor ve orada bitiriyorlar. O bir cliffhanger yapabilir. Evet. Sonraki bölümde ne olacak merakı olabilir. Ya da mesela bir karakter işte hamile olmuş ama hiç kimseye söylemiyor. Söyleyecek mi, nasıl olacak? Kimin tepkisi nasıl olacak? Yani türler değişse bile o merak duygusu hep bir şekilde kendini göstermeye devam ediyor. az önce filmlerde çok olmaz dedik ama şimdi aklıma geldi. Mesela Harry Potter'da 6.'sının sonundaydı galiba değil mi? Evet. Voldemort'un o yoksa 6 değil mi? Bir Harry Potter fanı olarak bunu karıştırmam çok acıklı ve yanlış ama ama. uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu. Hani bir tanesinin sonunda Mürver asayı aldı böyle. filmin en sonunda Voldemort çıkıyordu taşın içinden. Evet. o- Mürver asayı alıyordu. Bence altının sonu. Evet altının sonunda. O mesela müthiş bir devam ettirme isteği uyandıracak bir sahne. Bu hikaye bitmedi burada bak devamı var diye bize selam çakıyorlar. Evet. Yani anlatıda biz bu sürekliliği sağlamak için gösterilen eforu görüyoruz. İzleyici tarafında bunu daha önce konuşmuştuk. Duygusal bağ ve duygusal yatırım oluyor. Özellikle dizilerde sürekli izledikçe hem karaktere bağlanma oluyor. Kesinlikle. Hem de çok fazla hikayeli haşır neşir olmaktan doğan bir duygusal yatırım oluyor. Bir de şöyle oluyor. Sen izledikçe işi o karakterlerin farklı yönlerini görüyorsun. Gıcık olduğun bir karaktere başka bir bölümde ısınabiliyorsun. Onu anlayabiliyorsun falan derken duygusal olarak çok bağlanıyorsun hikayeye de ve bütün karakterlerin iyi işlerdi tabii. Sizi ekrana bağlayacak kadar kuvvetli amaçları olduğu zaman o zaman oradan bağlanmak daha kolay, kopmak çok zor. Evet. O yüzden de izlemek istiyorsunuz. İzleyici tarafında da anlatı kendi gücünü bu şekilde göstermiş oluyor. İzlemek istiyorsunuz, devam etmek istiyorsunuz. Anlatı da zaten bunu destekliyor. Size merak veriyor. Sizin duygusal bağınızın ötesinde bir merak veriyor. O zaman buradan hemen platformun ya da işte nereden izliyorsanız YouTube'da olabilir bu arada. YouTube'da da bence binge watching çok fazla sağlanıyor. Kesinlikle. Biz hep YouTube'dan binge watch yapıyoruz. Yani platformlarda da oluyor. Bu da sizin merak duygunuzu destekleyecek çok güzel arayüz tasarımı ve algoritmalarla beraber sizi daha çok izlemeye ve ardı ardına izlemeye teşvik ediyor. Dijital platformlardaki çok fazla var artık. Biliyorsunuz işte Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Exxen. Exxen, Gain, unuttuğum vardır kesin. Bir ara
Puhu vardı. Bu evet. Şu an yok Yok değil mi? galiba. Yani bütün bunlar aslında bizi, işte Amerika'da Hulu var. Disney Plus. Disney Plus abi, evet, o da var. Bütün bunların arayüzü özel uzmanlar tarafından testler yapılarak nasıl sizi daha fazla binge watching'e itebilir diye çalışılıyor ve o şekilde yapılıyor. Kullanılan renkler. Bir bölüm bittiği zaman altta çıkan 5 saniye sonra başlıyor gibi. devam ettirmeyi çok kolaylaştıracak özellikler. Hatta o kadar kolay ki siz bir bölümü bitirdiğiniz zaman hiçbir şeye basmadan oturmaya devam ederseniz sonraki bölüm başlıyor. Daha fazla izleyin, daha fazla izleyin. Devamlı televizyon başında bunu tüketin diye böyle bir sistem var aslında. Bahsettiğimiz gibi 3 element bir araya gelince o binge watching çatısı kurulmuş oluyor. Ve araştırmalara göre binge watching üzerine yapılan bu ardı ardına izleme, ardışık izleme seyir alışkanlığını inceleyen çalışmalara göre binge watching yapan, Dizileri çok bu ardı şekilde ardına izleyen insanlar daha çok gençler. Anlaşılabilir bir şey bu. Çünkü bence dijital platformları, YouTube dahil olmak üzere, en çok kullanan kişiler gençler. Evet. Ve bence o duygusal olarak bağlanmayı, hatta bağımlılığı yaşama ihtiyacı duyanlar da daha çok gençler diye tahmin ediyorum. Ama araştırmaya göre kötü duyulacak ama biz de yaptık binge watching. Yani burada kimseyi Evet, yargılamak, yapıyoruz da. yaftalamak değil yani. Ben çok da seviyorum ardı ardına izlemeyi. Abu Dhabi Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre binge watching ve depresyon arasında bir bağlantı kurulmuş. Ama binge watching ve loneliness, yani yalnızlık arasında significant bir, nasıl denir, öne çıkan bir bağlantı bulunamamış araştırmalara göre. Şimdi bak, burada çok güzel. Şimdi istatistik bilgimizi konuşturup soracağımız bir soru. Depresyonla ardı ardına izleme arasındaki bağlantı aslında sebep gösterme değil, yani causation değil de correlation var gibi. Var. Yani depresyona sebep olmuyor. Veya depresyonlular Daha çok izliyor değil. Ama bir şekilde ikisi beraber bir Trendde bir seyir gösteriyorlar. Yani evet, istatistikte çünkü causation ve correlation çok önemli. Bir şey beraber hareket ettiği zaman grafikte ona direkt sebep oldu diyemeyiz. Bu çalışma şunu gösteriyor aslında. Bir de şöyle bir şey var, şimdi istatistiki olarak yine bunu söyleyeceğim. Seçilen o havuzdaki çalışmaya katılan insanların terince Diverse mi? Kafamızda Türkçe'ye çevirerek. yani çeşitliliği var mı? Herkes aynı gruptan gelmiyor değil mi? O işte ön yargılı bir seçim yapılmamış değil mi? Gibi bir sürü soru var. Buralara girmiyorum ama genel olarak baktığımız zaman literatürde binge watching bir addiction mıdır gibi bir tartışma var. Bence kesinlikle öyledir. Ama tamamen kendi fikrim. Bak, şimdi oralara girmedim. Çok fazla da burada dağılmak istemediğim Çünkü buradan için. çok fazla Psikolojiye çok gider. Giriyor. Hatta bence nörolojiye de girer. Kesinlikle bununla ilgili bir çalışma vardır bence. Bilen varsa da neuroscience yazsın. diyelim ya da. Nörobilime de bağlanıyordur bu. Hatta böyle bir çalışma belki vardır. Mesela binge watching yapıldığı zaman, öyle çok fazla ard arda bir şey izlediğin zaman ki beyinde mesela o ödül sistemi, işte o hormonlar nasıl düzenleniyor ve nasıl bir Eminim vardır. bağımlılık yaratılıyor. Kesinlikle böyle bir çalışma var. Yani yoksa da yapılmalı. Çünkü öyle bir etkisinin olduğu kesin. Kendimizde gördük. Aynen. Tez yazarken de karşıma bir tane binge watching ile ilgili bir kitap çıkmıştı. Bulabilirsem de sana gösteririm. Siz de arayıp bulabilirsiniz, yani çok direkt karşınıza çıkabilecek ders kitaplarından biri bu arada. Yani akademik olarak yazılmış kitaplardan biri. Ama çok ilginç bir konu ve üzerinde saatlerce konuşulabilecek, çok farklı alanlardan, çok farklı şekillerde bakıp incelenebilecek bir konu. Yani bu konuyu dijital platformlar tarafından bakarsan işletme, ekonomi kısmından inceleyebilirsiniz. Görsel tasarım, algoritmalar. Aynen öyle. Yapay zekanın kişiye göre tercih bulup sizi daha çok izlemeye yönlendirmesiyle ilgili kısımlar var. Psikolojik kısım var. Evet, ekonomik olarak bakarsanız bu binge watching, yani ardı ardına izleme alışkanlıkları platformlara ne kadar kazandırıyor, yapımcılara ne kadar kazandırıyor, genel olarak izleme seyrini nasıl değiştiriyor ve ekonomiyi nasıl etkiliyor, buna bile. Gerçi ekonomide bu tip şeyleri hesaplamak çok zordur her zaman, başka değişkenler olduğu için, ama yine de ilginç bir konu bence. Dediğimiz gibi anlatıya bakılabilir. Bu da daha çok içerik, işte sinema, televizyon konusuna giriyor. İzleyiciyle bakılabilir. Yine audience cultures konusunda. Bu da yine sinema, televizyon, medya, iletişim konularına giriyor. Ama tabii ki de oradan hemen psikolojiye bağlanıyor. İzleyiciye baktığımız zaman çok daha geniş bir perspektiften bakarsak sosyolojik olarak da inceleyebiliriz. Yani çok verimli bir konu bence çalışma için. O zaman ben hemen bizim binge watch olarak izlediğimiz dizilerden bahsediyorum. Evet. En son, şimdi şöyle, Taşacak Bu Deniz'in mesela ilk 3 bölümünü ardı ardına izlemiştik. 4 bölümü, 3 bölümüydü. 3 bölümünü ardı ardına internetten izleyip ondan sonra yakaladık.
Bu binge watch sayılabilir mi bilmiyorum. Bence sayılır çünkü bölümler 2 saat peş peşe izlemek demek Bayağı bir epeyce bir mesai. saat. Ama ben çoğu zaman yapamıyorum. Özellikle Türk dizileri çok uzun olduğu için bölümlerce tek gecede izlemek. Aslında onu soracaktım, biliyor musun? Türk dizileri binge watch'a, yani ardı ardına izlemeye uygun mudur sizce? Platformlarda izlediğimiz diziler maksimum 40 dakika Kısa veya sürüyor, işte evet. 1 saat uzunlukta oluyorlar. Ve ardı ardına izlediğiniz zaman yine Bir gecede de bitirebilirsiniz belki, bazı zorlarsınız. dizileri bitirebilirsiniz ya da çok fazla bölüm izleyebilirsiniz. Ama Türk dizileri biraz daha yoğun ve çok uzun oldukları Evet. için acaba binge watch için uygun mu değil mi? Bence uygun. Çünkü biz kaç kez yaptık. Mesela Evet. Mesela bence en son yaptığımız Yalı Çapkını'ydı. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti de öyleydi. Kızılcık Şerbeti de öyleydi, evet. Ve bence izledikçe bunu siz de fark etmişsinizdir. Tabii ki de binge watch yaptığınız diziyi, yani böyle çok sık sık ard arda izlediğiniz diziyi sevip de izliyorsunuz. Ama benim böyle bir şans vereyim diye izlediğim oldu. Mesela Yalı Çapkını'nı biz Binur Kaya diziye girecek diye ilk sezonu izlemedik. Yazın haberi çıktı Binur Kaya diziye girecek diye. Evet. Hem de çok popülerdi. Ve çok popülerdi. İşte bu reyting yarışı vardı işte Kızılcık Şerbeti'yle. O zaman izleyelim dedik ve yeni sezon başlamadan başlayalım dedik. Kısa bir zaman vardı. Başladık ve durmadan izledik. Ben ilk zamanlarda o kadar bağlanmadım. O duygusal bağı hemen kurmadım. Ama zaman geçtikçe özellikle Böyle her akşam bölümlerce izledikçe. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani ne kadar izleyebilirsin ki? Maksimum 1,5 bölüm izleyebilirsin. Haydi zorladın 2 bölüm izleyebilirsin Türk dizilerini. bazen ileri alarak 3 bölüme de gidilebilir yani. Ama işte bence binge watch'ta sadece o an oturup da kalkana kadar değil de mesela her akşam aynı diziyi izlemek de bence binge watch olabilir mi acaba? Bir kere olabilir bence de, yani binge watch'un tanımı o değil ama. Yani ama onu besleyen bir davranış olabilir. Her akşam aynı diziyi açmak bir rutin oluşturuyorsun kendine ve o rutin de muhakkak yine psikologlar, psikolojiyle ilgilenenler, bu konuda bilgisi olanların da anlayacağı ve katkı yapacağı bir yer bence. O rutin oluşturmak biraz daha bağı kuvvetlendiriyor diye tahmin ediyorum. Evet, kesinlikle. Bence her akşam görmek, her akşam o hikayeye dahil olmak kesinlikle çok güçlendiriyor. Hatta bence MasterChef, Survivor gibi programların Türkiye'deki Başarılı izleyici olması da kitlesini oluşturup tutması da bu. Çünkü bir süre sonra bendeki yarattığı duygu bu. Siz de katılıyor musunuz bana, söyleyin. Ben düzenli olarak bir şey izliyorsam ve seviyorsam o bana huzur veriyor. Mesela her Aynen. akşam onu açmak, onun bir parçası olmak, onların dünyasına girmek huzur veriyor. Yani bu binge watching değil bence. O ayrı bir izleme rutini oluşturmak. Öykü biraz daha fazla psikoloji dersi almıştı. Üniversitede biliyor. Evet, daha evet. fazla biliyor da. Devamlı görünür olmanın bir psikolojik güvenilirlik şeyi var. Çok fazla gördüğün yüzler sende daha fazla güven duygusu oluşturmaya başlıyor. Yani bu sosyal psikolojide öğrendiğimiz bir şeydi. Çok da şaşırtıcı bir bilgi değil aslında ama bence dizilerde kesinlikle etkisini görüyoruz. Bu arada ben bizim yine binge watch yaptığımız dizilerden biri olarak Son Yazı da söyleyebilirim. Evet. Biz yani Son Yazı çok izledik. Birinci Televizyondan sezonun son izledik. 2 bölümünü falan televizyondan izledik. O yüzden de sezon finalini çok etkilenerek izledim. Ve ondan sonra bir daha televizyondan izlememe isteği geldi. Çünkü hiç istemediğimiz ve sevmediğimiz bir sezon finali olduğu için. Yani aslında binge watch yapmanın şöyle bir güzelliği var. Zaten halihazırda bitmiş bir diziyi ya da Evet, hani bölümleri evet. hazır bir Beklemiyorsun. diziyi izliyorsun ve hani çok istersen spoiler da alabilip hani o ben bir de şey de söyleyeyim. Yani hep bu diziden bahsediyoruz, Crash Landing on You'dan, ama çok çok severek izlediğim bir diziydi. Tam bir sene olmuş onu izleyeli de. Tam Evet. Ocak ayında izlemiştik yani geçen en sene. sevdiğimiz diziler arasına girdi kesinlikle. Evet. Ama ben şöyle, biz onu peş peşe izlerken bir noktada acaba sonu mutsuz mu bitecek şüphesi gelmişti ve ben açıp sonunda ne olacağını okuyup öyle izlemeye devam ettim. O çünkü şey gibi. Sen okumamıştın. Ben okumamıştım. Ben Öykü'ye tamam. Hani Endişelenecek bir şey yok. Öykü böyle ama kime ne oluyor böyle karakter onları okudu. ben evet direkt okudum çünkü çok acıklıysa onu izlemek istemiyordum. Hatta eğer izleyeniniz varsa Reply 1988 diye bir dizi var, yine Kore dizisi. Kore'nin ünlü ve çok sevilen dizilerinden. Onların Bize de bütün- 80'ler dizisi aslında. Aynen 80'lerini anlatıyor ama bizim 80'lerle alakasız bir yapıda. 80'lerde genç olan bir grup genç ve onların aile ilişkilerini anlatıyor. Çok güzel başladı. Bağları da kurduk. Böyle Evet. bir sonra burası birazcık drama kaçıyor dediği anla biz de kaçtık. Öykü yine böyle neler oluyor Neler diye olduğunu okudu. okudum ve Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Ben aslında bir tane kitap okuyordum. Konudan uzaklaşıyoruz ama Çılgın Kalabalıktan Uzak, Thomas Hardy'nin bir
kalınca bir kitabı vardı. Onu okuyayım dedim. Sonra ama acıklı mı acaba ya falan. Bilmiyorum, bazen acıklıya fazla dramatik şeye tahammül olmaz ya insanın. Yani evet, ben O de kadarını- korku şeylerini ya da çok dramatik şeyleri çok sevmiyorum. Biraz bana o da sömürü gibi geliyor. Neyse işte acaba çok fazla mı dramdır diye böyle bir bakayım, yorumlarına bakayım dedim. Sonra çok güzel spoiler aldım ki almak istemiyordum ben. Ben sevmiyorum sonunu öğrenmeyi de. Benim için çok Ve önemli. bütün kitabı sonunda ne olacağını bilerek okudum. Ama yine de okudum yani. Bunu hemen binge watching'e bağlıyorum. Spoiler almama korkusu da binge watching'e itiyor olabilir. Evet, çok hani doğru. böyle aman işte şimdi bu çıktı. Mesela Stranger Things'de böyle oluyordur muhakkak. Squid Game'de de böyle oluyordur. Çok popüler olan diziler çıktığı zaman hemen spoiler ortalarda dolaşmaya başlıyor. Kimse söylemeden ben izleyeyim gibi böyle bir devamlı bir izleyip bitirme dürtüsü de duyuyordur Kesinlikle insanlar. doğru bence de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Siz binge watch yaptınız mı? Daha önce sormuştuk gerçi ama. Şimdi gelelim. Bu hafta Taşacak Bu Deniz olmadığı için yeni bölüm yorumu yapmıyoruz. Ama fragman yorumu yapabiliriz. Evet, aslında bizi takip ederseniz özellikle YouTube'da Shorts'lardan düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Ama yine de buradan da konuşalım. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel binge watch'a bağlayacağım bak. Söyle. Şimdi biz gerçi tam olarak binge watch sayılmaz. Haftada bir izliyoruz. Hani çok bağlanıyoruz. Bağlantıyı koparmamak istediğimiz için bu hafta boyunca mesela oyuncuların çıktığı programlar, O Ses Türkiye'ye çıktı mesela, Avaynen, Burak Yörük, ya da mesela diğer oyuncular Lingo'ya çıktılar. Onları da izleyerek o bağ sağlam tutmaya devam etti izleyiciler. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Bence sosyal de. medyadan da bu şekilde devam ediyordu. Evet, bunu nasıl bağladım bilmiyorum. Bize izledik yani. Evet, şimdi bizim yani son zamanlarda izlediğimiz diziler Taşacak Bu Deniz izliyoruz. Kıskanmak izliyoruz. Yani ben biraz daha çok izliyorum onu. Evet. Big Bang Theory izliyoruz. Uzakşehir izliyoruz. Uzakşehir'de 11. bölümdeyiz. Çok Orada uzun zamandır çok 11. yavaş bölümdeyiz. ilerliyoruz ve Uzakşehir'i yani tam böyle arda arda izleyip bağlanma şeyi var elimizde. Çünkü 40 bölüm falan açıldı neredeyse Evet, ara. evet. Yani bir başlasak, o düzene oturtsak kesin o Çok güzel bağımlılık bağlarız. hissi gelecek ama Evet. daha ona gelemedik. Yani bana bazen çok ağır geliyor. Ama dün çok hoşuma gitti. 11. bölümde 11. bu bölüm, evet. Alya'yla Cihan'ın böyle çok sakin birbirleriyle hani iletişim kurmaları ve birbirlerini yavaş yavaş tanımaya başlıyorlar ama çok yavaş gelişiyor aralarındaki ilişki. Onu çok seviyorum. Şey çok farklı. Taşacak Bu Deniz'le temposu ve hızı çok farklı. Bir gün aslında bu ikisini karşılaştırdığımız böyle Evet, olabilir. bir dizi bir bölüm yapabiliriz. Ama Taşacak Bu Deniz'in de hızlı ilerlemesinin de ayrı bir güzelliği var. Ben onu da seviyorum. Evet yani Ama orada- yine de azıcık daha böyle bazı anları daha çok yaşasak. Mesela Oruç'la Eleni daha uzun sürseydi ilk başlarda falan. bence de Ya da bence de. mesela ya da en azından Adil'le Esme'nin kırgınlıkları bir uzaktan yani böyle birbirlerine esip gürlemesinler ama gerçi Hayır. İlk, sen söyle. kırgınlığı değil. Birbirlerine tekrar alışmaları. 20 yıl yani sonuçta. 20 yıl görmemişler, şey Evet. yapmamışlar. Hani o garipliği yaşasalardı daha güzel olurdu. Ama Evet. yine de severek izliyoruz ikisini Evet, de. kesinlikle. Diğer bir yandan Karadeniz'e de o uyuyor sanki. Biraz daha hareketli. aslında bir şey değil Biraz mi? daha Çok doğru. hani- Evet. Hani- evet çok iyi anladım. Daha hareketli, böyle belki öfkeli, belki biraz daha canlı, hızlı, fevri, daha oralara hitap eden ve oralardan gösteren Evet. bir dünya. Ama Uzakşehir daha Güneydoğu'nun bir sakinliği ağırlığı. ve ağırlığı var. O Evet. sıcağın verdiği bir rehavet. Evet yani insan olarak daha ağır. Yani mesela Antep'i de düşünüyorum. Antep'te daha ağırdır. Yani enerji olarak da, tempo olarak da. Ondan da alakası var. O yüzden yani çok uyumlu olmuş konular evet. ve mekanlarla beraber. Dizi ve mekanlarla ilgili bölümümüz 1. bölüm izlemediyseniz bence çok güzel bir bölümdü o. Bir tane daha mı mekan bölümü yapsak diye Olur, düşündüğüm olur. oluyor. Sizin de bu Not alayım arada mı? olur. Sizin de bu arada bölüm önerileriniz varsa onları da seve seve dikkate alırız. Şimdi Öykü not alırken kameramız sallanıyor. Tamam. Evet. Bitti mi? Dur, fragmanı konuşmadık. Tamam. Şimdi Taşacak Bu Deniz'in 13. bölüm fragmanını konuşabiliriz. Birinci fragman geldi. Biz bunu paylaştığımızda büyük ihtimalle ikinci fragman da gelmiş olur. Onun için bizi takip edin. Shorts'lardan izleyebilirsiniz. Birinci fragman hakkında konuşacak olursak çok güzel, tam bir çiftli bölüm olacak diye çok heyecanlıyım. 12. bölümde İsfat azdı. Yani İso Fadime. İso Fadime sahneleri azdı bence 12. bölümde. Onun da şey gibi sanki acaba 13'te hep onlar üzerinden gidecek de o yüzden hani oraya mı saklamışlar diye bir düşündüm. Öyle Bence bir şey olur mu Oruç, bilmiyorum. Eleni ve Esme Adil sahneleri de çok fazla olacak bu bölümde. Esme ve Adil'in tatlı tatlı konuşmaları, eskisi gibi dost olup o sevgiyle anmaları çok güzel. Bence de. Oruç ve Eleni arasındaki Sevcan engeli de kalktığına göre
artık aralarında sürekli bir didişme ve hayır olmaz isyanı olacakmış gibi geliyor Eleni tarafından. Tam evet. Şimdi şöyle bir şey dedik biz kısa videoda. Tam böyle bir araya geldikleri zaman Oruç'la Eleni, hemen bu bölümde olacağını düşünmüyorum yani de. Sonraki bölümlerde, ilerleyen bölümlerde. Gerçi çok hızlı akıyor, bilmiyorum. Ama yine de bu bölümde olmaz. Evet. Bu bölüm İso ve Fadime bölümü bence. Öyle mi acaba? Övgü diyor ki bizi şaşırtıyorlar. Çünkü fragmanlar hep şaşırtıyor ya. Acaba gerçekten olabilir, öyle mi? gerçekten olabilir. Bilmiyorum, bakalım nasıl olacak. Bence şöyle olacak. Eleni ile Oruç'un bir araya geldikleri noktada bir süre sonra, hemen çok kısa bir süre sonra Oruç'un Eleni'nin annesini bilip sakladığı gerçeği ortaya çıkacak ve acaba sezon finali mi olur? Belki de. Bence de. bütün sırlar sezon finalinde ortaya çıkacak, biliyor musun? Olabilir. Ama sezon finaline daha çok var. Çok var. Evet, bakalım nasıl olacak. Bir de şöyle bir şey var. Sizin dikkatinizi çekti mi? Bir yerde konuşuyorlar ya, böyle işte Adil, Eleni, Zarif ve Oruç hep beraber böyle boya badana yapılan bir yerde. Orası neresi? Bir klinik odası diyorlar. Eleni için tutulmuş. Bilmiyorum. O zaman Bana çok saçma. Neden ayrı Sağlık- bir yer olsun? Sağlık ocağına ne olacak? sağlık ocağından Ben ayırıyorlar öyle mı? klinik olduğunu düşünmüyorum ya. Birinin evi mi? Acaba şey dedim, İso ile Fadime evlenecek, onların evini mi yapıyorlar? Yok ama oraya el ele geliyorlar ve herkes şok Bilmiyorum. geçiriyor. Şok geçirmeleri için bunların bir ani bir şey yapmış olması lazım. Evet. Ani bir karar almış olması lazım. Ama mesela Eleni ile Oruç'un olmadığı kesin. Çünkü orada istiyor Evet. Zarife kızı. Bilmiyorum ne olduğunu ama Bazıları bakalım. da şey demiş, yorumlarda gördüm. Hiç bunu düşünmemiştim bu arada. Bunu yazanlara da teşekkürler ve selamlar. Gerçekten öyle olabilir mi? İso Fadime'ye Eleni'nin annesini söyledi diyorlar. Ama nasıl öyle, neden o birlikteliğe sebep oluyor? Bilmiyorum. Neyi kurtarabilir ki? İso ve Fadime'nin bir araya gelmesi neyi kurtarır? Bilmiyorum. Ben bir Şerif'in bir parmağı var diyorum ama Bence bunun neyle ilgisi var biliyor musun? Kesinlikle o üçüncü ortakla ilgisi var. o Melina mı acaba? Ama Melina ile İso ile Fadime'nin bir araya gelmesinin ne alakası olabilir İşte ben ki? üçüncü ortak acaba... Üçüncü ortak dediğin Şerif'in ortağı Şerif'in diyorsun. ortağı. Hikayeye giren o paranın kaynağı kim? Bilmiyorum. Melina olabilir bence ya. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Melina'nın rolünün bitmeyeceği kesin. Evet. Bence evet, çıkmasın evet. ya. Bence de çok tatlı bir kadın aslında yani. Melina olarak değil de oyuncu olarak. Biz onu seviyor sevmiyor da orada da kötü bir kadın oynuyordu aslında. Seviyor sevmiyor'yu da binge watch yapmıştık. Evet ya, of, izlediyseniz Zeynep Çamcı, Yiğit Kirazcı ve Gökhan Alkan. 20'lere kadar, 22 miydi 23 müydü? Evet çok iyiydi. Oralara kadar çok iyi. Sonra da aşırı kötü oluyor. Orada bırakıp izleyebilirsiniz. Hatta bu konuda benim bir tane araştırma makalem de var. onun da linkini buraya Bir koyarız. şey diyeyim mi? Aslında bir bölümü daha görsel bir şey yapıp Görsel inceleme. Evet, Öyle onun bir şey bölümünü yapabiliriz. yapalım. Çok güzel. Spoilerlarla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Sadece fragman şey değil. Böyle internette dolaşan çok fazla spoiler var. ya ben çoğuna inanmıyorum ya. Çoğu bak Biraz eski ya spoiler'a tutarsan. bakarsan hep böyle 60-60 ama sonradan hani bazısı tutuyor bazısı tutmuyor, hiç aynı şekilde atmaya devam ediyor ve sanki biliyormuş gibi yazıyorlar bazı Ya sayfalar. tutarsa diye yazıyorlar. Aynen öyle. Ama mesela Gökhan'ın birinin çocuğu çıkacağı bir gerçek artık. O bir spoiler değil. Onu TRT paylaşmış demiştin değil Yani mi? çünkü bir kere Gökhan'ın çocukluğunu biz niye öğreniyoruz? Orası bir yerlere bağlanacak. Gökhan'ı sevdirmeye mi çalışacaksınız bize? o Kusura İve'yle bakmayın. yapacaklar ya. Öyle Yani- diyorlar. Ben hala ikna olmadım. Ben de olmadım. Şerif'in kardeşi mi acaba Yok, diyorlar. bence hayır. Daha Zarife'nin oğlu mu diyenler de var. Yok, Ama hayır, üçüncü kardeş bu değil. Onu Değil, biliyoruz. değil. Çünkü üçüncü kardeşi herkes tanıyor ve bir Bir de yerlerden gelecek. Zarife'ye zaten yüklenilmiş bir durumda hikaye olarak. Bence bu başka bir şey. Şirin'in çocuğu mu diyorlar. Bence o da değil. Kimin çocuğu bilmiyorum. Belki de hani onun bir kötü oldu ama nerelerden geçti de kötü oldu gibi bize bir duygu sömürüsü yapılıyormuş gibi. Yani bak Gökhan'dan nefret etmeyin, o da acıların çocuğu gibi. Ama ben yine de Gökhan'ı sevemiyorum, kusura bakmayın. Yani Önce bence onu sevmemiz için ya da tamam ondan nefret etmeyine karşılık verebilmemiz için onun bir iyiliğini görmemiz lazım bence. aynen öyle. Yani biraz şey gibi oldu. En son bölümde Şerife dedi ya, gözünün önünde yapmayacaktın, çok ileri gittin dedi ya. Ne münasebet, sen bir adam olarak nasıl bunu söyleyebilirsin Şerif gibi birine? Seviyeleri başka bir şey ve Şerif de bunu biliyor mu? Bir de Şerif asla Gökhan'dan şüphelenmiyor ya. Bak bu 2 oldu. Ve asla Gökhan da onu ne olursa olsun satmıyor. Bu hani Gökhan abi, Gökhan Bey konuşmasından dolayı foyaları ortaya çıkmıştı ya Gezepler'in. İzleyenler bilir. Bir o sahne, bir de en son yine bu kasetin gömülü olduğunu buldukları
sahnede. Asla faka basmıyorlar orada. Neden bu kadar çok güveniyorlar? Bir gönül bağı var aralarında. Bence orayı bir yere bağlayacaklar diye düşünüyorum. Hala Gökhan ve İlve'nin olmasını istemiyorum. İlve'yi de sevmedim aslında ama Ya ben yani İlve'yi sevebilirdim de Gökhan olursa yani. evet, ben de. Yani Sevcan'ı daha çok seviyorum. Hicran'ı daha çok Biz seviyorum. İlve'yi tam olarak izlemedik ki sevelim. Ya İlve'yi sevmemiz için şu an onun da sevmemiz için bir sebep yok ki. Evet. Sadece geldi, ortalığı karıştırdı çözmek için ama kendisi bir şeye çok aptalca davrandı ve Evet, Hani- her şeyi mahvetti. Sonra da bir kenara çekildi. evet, yani şu an onu sevmemiz için bir sebep yok. Evet. Kendine bu kadar kötü davrandı, kaçırdı, işte kabalık yaptı Gökhan. Bir de ondan mı aşık olacak? Ne münasebet oldum. Sonra düşündüm aslında İso ve Fadime de aynı durumda. Ama sanki İlve biraz daha aklı başında diyeceğim ama aklı başına halinde görmedik. Bir de de şöyle, biraz daha İso şey bir da- karakter. Fadime biraz deli bir karakter ya. Hani bir de şöyle İso ile Fadime arasında hani İso kaçırdı ama bir kaçırmaydı o. Sen şimdi burada bir dur Ama yok yine de gibiydi. şey değildi ya. Çok da masum değildi. Ya masum değildi. İso zayıf karakterli başladı. Sonrasında da saf değiştirdi. Aslında hala ne kadar İso'yu sevsem de yani ispatçılığa doğru yanaşsam da bilmiyorum. Bilmiyorum ya, ben bilmiyorum. Onlarınki yani her ne İlve kadar- ile Gökhan'ınkinden çok bambaşka. Evet. Aralarındaki dinamik çok farklı. Karakterleri çok başka Karakterler çünkü çok bir de. farklı. O kaçırma olayı da çok farklı. Evet. O kaçırma Kesinlikle. olayı bilmiyorum. Kesinlikle çok farklı Öykü. Neyse, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve bu yolda birlikte olduğumuz için de teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hype puanlarınızı verin. Beğendi yapın, takip edin ve diğer sosyal medya hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere. hoşça Hoşça kalın. kalın.